Merhaba sevgili arkadaşlar, Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle bu sevimli balık anahtarlığı yapacağız. Bu anahtarlığı YouTube kanalı açmam konusunda beni yüreklendiren ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, hem kapı komşum hem de YouTube komşum olan değerli ablam Örgücü teyzeye armağan etmek için yapacağım. Örgücü teyze YouTube kanalıyla birbirinden güzel çalışmaları bizimle paylaşan yüreği güzel ablama bir kez daha teşekkür ediyorum. Balığımızı hamsi renklerinde yaptığım için limonsuz olmaz diye düşündüm. Daha önceki videomda sizlerle limon anahtarlık yapımını paylaşmıştım. Oradaki verdiğim sayıları biraz daha küçülterek balığımızın boyutuna uygun olsun diye küçük bir limon yaptım. Ve bu limonu da kendisine hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi bu balığımızı gri renklerde yaptım. Sizinle birlikte çalışacağım balığımızı da turuncu, beyaz ve siyah renklerde yapacağım. Yine bir anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Süslemek istiyorsanız boncuk ve 10 milim göz gerekiyor. Yapımına başlayalım arkadaşlar. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyerek başlayalım. 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu çalışmamızda spiral örgü yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü sürekli renk geçişleri yapacağız. Renk geçişlerinde zikzak görünümü olmasın diye farklı bir yöntemle yapacağız. Bunu da daha önceki videolarımda size göstermiştim. Sihirli halkamızı 6 tane sık iğnemizi yaptık. Karşıdaki sık iğnemizin tepesinden batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek yine aynı sık iğnemize batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu bizim ilk sık iğnemiz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batacağız. O yüzden yine aynı sık iğnemize bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Geriye kalan sık iğnelerimize de yine çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Ve 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltmiş oluyoruz. Altı sık iğnemize de çift batarak sayımızı 12'ye yükselttik. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Buraya değil arkadaşlar. Direkt ilk sık iğnemizin tepesine batarak ilmek kaydıracağız. Bir zincir çekerek aynı sık iğnemizi yapacağız. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapacağız. Ve 12 olan sık iğne sayımızı da 18'e yükselteceğiz. Çiftlerin üzerine çift, teklerin üzerine tek gelmesine dikkat edersek örgümüzde yanlışlık yapmamış oluruz. Sıramızın sonuna kadar bir tek, bir çift. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine bakın buradan değil, buradan sık iğnemizin tepesinden batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine aynı ilmeğimize sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda 5 tane tek, bu ilk tekimizdi. 2 3 4 5 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 defa tekrarlayacağız. Ve 18 olan sık iğne sayımızı 21'e yükseltmiş olacağız. Yine sıramızın sonuna geldik. Bir üst sıraya geçiyoruz. Buradaki sık iğnemizin tepesinden ilmeğimizi kaydırdık. Bir zincir çekip aynı sık iğnemize bir tane sık iğne yaptık. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 21 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz.
son çiftimizi yaparak sıramızın sonuna geldik. Bir üst sıramıza yine ilmeğimizi kaydıralım. 24 sık iğne olarak bir sıra düz örelim. Turuncu rengimizle bir sıra düz örelim arkadaşlar. ...24 sık iğnemizi bir sıra düz ördük. Son sık iğnemizi aldık arkadaşlar. Ama kapatmadık. Bunu yeni rengimizle kapatıyoruz. Siyah rengimize geçiyoruz. Siyah renkle kapattık. Ve hemen yine karşı tarafa geçerek ilmek kaydırdık. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı sık iğnemize sık iğnemizi yapıyoruz. 24 sık iğnemizi siyah rengimizle tekrar örelim. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Bir sırada siyah ipimizle örüyoruz. Yine sıramızın sonuna geldik. Önce buradaki ipimizi bir bağlayalım. İki rengimizi birbirine bağlıyoruz. Bu sıramızda yine renk değiştireceğiz. Son sık iğnemizi siyah ipimizle alıyoruz. Fakat kapatmıyoruz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizle kapatarak yine karşıdaki sık iğnemizin tepesine ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek aynı sık iğnemize tekrar batıyoruz. Yine beyaz ipimizle de 24 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar örüp gelelim. Beyaz ipimizle yine son sık iğnemize kadar geldik. Burada siyah ve beyaz ipimizi yine bağladık. Tekrar siyah ipimize geçiş yapacağız. İlmeğimizi siyah renkli ipimizle kapatıyoruz. Karşıdaki sık iğnemize ilmek kaydırarak bir tane zincir çekiyoruz. Yine aynı sık iğnemize batıyoruz. Bakın arkadaşlar, renk geçişlerinde zikzak görünümü yok. Düz geliyor hepsi. Bu yöntemle örersek bu şekilde görünüm sağlayacağız. Yine siyah rengimizle bir sıra daha 24 sık iğnemizi düz örelim. Burada gözlerimizi takalım arkadaşlar. Başlama yerimizi alt kısma getirelim. Burası balığımızın alt kısmı olsun. Buradan 1, 2, 3, 4. ve 5. sık iğnelerimizin arasına şöyle ilk gözümüzü takalım. Buraya taktık. Göz aralığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olacak. 11.'ye diğer gözümüzü takacağız. Bu kısma plastiklerini geçirelim. Ve diğer çalışmalarımda yaptığım gibi örgümüze zarar vermeden uç kısımlarını biraz eritelim. Çakmağımızla bastıralım. Bu şekilde gözlerin çıkmasını engellemiş oluruz. Örgümüze kaldığımız yerden devam edebiliriz. Burada siyah ipimizle sıramızın sonuna geldik.
Yine turuncu renk ipimizi alıyoruz ve ilmeğimizi bununla kapatıyoruz. Karşı tarafa ilmek kaydırarak ve bir zincir çekerek ilk sık iğnemizi yapıyoruz. 3 sıra boyunca 24 sık iğnemizi bu rengimizle de düz örelim. Turuncu rengimizle 3 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Turuncu renkli ipimizle 24 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük. Burada tekrar siyah ipimize geçiş yapacağız. İlmeğimizi kapatmamıştık. Siyah ipimizle kapatarak karşıdaki sık iğnemize ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine aynı sık iğnemize batıyoruz. Bir sıra daha 24 sık iğnemizi siyah ipimizle düz örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksiltmelerimize geçeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Burada yine beyaz ipimize geçişimizi yapalım. İlmek kaydırarak beyaz ipimizle geçişimizi yaptık. Bir zincir çekerek ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane eksilt yapacağız sıra sonuna kadar. Ve 24 olan sık iğne sayımızda 21'e düşürmüş olacağız. Yani bu sıramızda 3 tane eksiltmemiz olacak. Sıra sonuna kadar 6 tek, 1 eksilt. Beyaz ipimizle 6 tek, 1 eksilt yaparak sıramızın sonuna geldik. Son eksiltmemizi de yapıyoruz. İlmeğimizi kapatmıyoruz. Siyah ipimize geçiyoruz. Evet, siyah ipimizle kapattık. Karşıdaki sık iğnemize ilmek kaydırarak ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Arada bir bu iplerimizi sıkılaştıralım. Siyah ipimizle bir sıra düz örüyoruz. Burada 21 sık iğnemiz kalmıştı. 21 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Diğer sıramıza geçeceğiz. Yine renk değiştirip turuncu ipimize geçeceğiz. Siyah ipimizle son sık iğnemizi alıyoruz ve turuncu ipimizle kapatıyoruz. Karşıya ilmek kaydırarak ve bir zincir çekerek ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda 5 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. İlk sık iğnemizi yaptık. 2 3 4 ve 5. Sıramızın sonuna kadar 5 tek, 1 eksilt yaparak sık iğne sayımızı 18'e düşürelim. Yine aynı rengimizde devam ediyoruz. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Ve 18 olan sık iğne sayımızı da 15'e düşüreceğiz. Dört tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 15'e düşürdük. Yine aynı renk ipimizle devam ediyoruz. 15 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Siyah ipimize geçeceğiz burada. Yine ilmeğimizi siyah renkli ipimizle kapatarak karşıdaki sık iğnemizden ilmek kaydırıyoruz ve bir zincir çekip ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapacağız ve sık iğne sayımızı da 12'ye düşüreceğiz. Ama eksiltmelere geçmeden önce elyafımızı dolduralım. Sonrasında 3 tek bir eksilt yapıp
gelelim arkadaşlar. 3 tek bir eksilt yaparak sıramızın sonuna geldik. Son eksiltmemizi beyaz ipimizle kapatıyoruz. Ve bir üst sıraya geçiyoruz. Burada ilmeğimizi kaydıralım. Bir zincir çekip aynı sık iğneye batalım. Beyaz ipimizle 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz sıra sonuna kadar. İlkini yapmıştık, ikincisi ve eksiltmemizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tek bir eksilt yapalım. Yine son eksiltmemize geldik. Yine ipimizi kapatmıyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. İlmeğimizi kaydırarak ilk sık iğnemizi yine yapıyoruz. Bir tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Daha fazla daralmadan elyafımızı birazcık daha dolduralım. Elyafımızı sıkı bir şekilde doldurduk. Bir tek bir eksilte geçmeden önce beyaz ipimizi burada keselim. Bununla işimiz bitti. Ve diğer ipimize bağlayalım. Evet, şimdi siyah ipimizle sıramızın sonuna kadar bir tek bir eksilt yapalım. Ve sık iğne sayımızı da 6'ya düşürelim. Son eksiltmemizi yaptık. İpimizi yine turuncu renkle kapatıyoruz. Ve yine ilk sık iğnemizin tepesine batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek aynı sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz. Birini yaptık sık iğnemizin, diğerini de yapalım. Ve sonrasında bütün sık iğnelere yine çift batalım. Alt olan sık iğne sayımızı da 12'ye yükseltelim. Yine karşıdaki sık iğnemize geçiyoruz. Aynı rengimizle ilmeğimizi kaydırıyoruz. Burada 12 tane sık iğnemiz var. 12 sık iğnemizi 3 sıra düz örelim. Kuyruk kısmını yapacağız. 3 sıra düz örüp gelelim. 12 sık iğnemizi yaptık. 3 sıra karşıya ilmeğimizi kaydırarak bir zincir çekerek ipimizi keseceğiz. Fakat ipimizi biraz uzun keselim. Hem yüzgeçlerini yapacağız hem de aparatını dikeceğiz bu iple. 2 metre kadar bırakalım. Uzun bıraktığımız ipimizi iç kısımdan iğnemizin yardımıyla tam gövdenin ortasından bu kısımda çıkaralım. Bir tane buraya, bir tane de buraya yüzgeç yapacağız. Şimdi balığımızın kuyruğunu siyah ipimizle karşılıklı sık iğnelerden alarak birleştirelim. İpimizi kısa keserek iç kısımda gizleyelim. Üst kısımda çıkardığımız ipi buraya sabitliyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde hemen yandaki sık iğnemize 3 tane tekli trabzan yapacağız. Yine aynı sık iğneye 2 ve 3. Bu ilk solungaçımız olacak. İpimizi buradan çekelim. Hemen tam karşısında buradan çıkaralım. Ben bunu iğne ile yapıyorum çünkü tığ ile yaptığımızda için elyafıyla birlikte çıkıyor. O da hoş olmuyor. O yüzden iğnemizle hemen yandaki sık iğneden girerek karşısından yine turuncu yerden çıkaralım. Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız.
İpimizi buradan sabitleyelim. Ve yine aynı şekilde aynı sık iğnenin içerisine 3 tane tekli trabzan yapalım. İpimizi yine iğnemize taktık. Yandaki sık iğnemize batıyoruz. Bu kez de göz hizasında bu ortadaki turuncu yerden çıkarıyoruz. Buraya da balığımızın yüzgeçlerini yapacağız. İpimizi buradan çıkarmıştık. Tekrar bu sık iğnemize batarak ipimizi sabitledik. 2 tane zincirimizi çektik. Hemen yandaki sık iğnemize ikili trabzan yapalım. Bir yanındakine de ve bir tane daha, toplamda 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. Aynı sık iğneye batalım. İlmek kaydırarak ipimizi buraya sabitleyelim. Yine ipimizi çekelim. İğnemizi takalım. Tam karşısına gelecek şekilde iğnemizi çıkaralım. Aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. İpimizi sabitleyerek 2 tane zincir çekelim. Yine aynı sık iğneye batarak bir tane ikili trabzan, hemen yanındakine bir tane daha, ve bir yanındakine de yine ikili trabzanımızı yapalım. Aynı sık iğnemize ipimizi sabitleyelim ve çekelim. Son olarak aparatımızı dikeceğiz arkadaşlar. İğnemizi buradan girerek sihirli halkamızın olduğu yerden çıkarıyoruz. Yine boncuklarımızla süsleyerek aparatımızı buraya dikiyoruz. Evet arkadaşlar, sevimli balık anahtarlıklarımız hazır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çalışmalarımı beğeniyorsanız ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olarak, beğen butonuna basarak ve videolarımı olabildiğince çok izleyerek bana destek olabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.